Herkese selam. Örgü Hobi Dünyası kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün kedi videomun kafa kısmıyla devam edeceğiz. Öncelikle şu şekilde bakın patilerini yapıyoruz. Bunu göstermek istedim. Yani sona bırakınca unutuyorum. O yüzden şu şekilde bakın ayağının alt kısmından netleyeyim. Üstten çıktım. Bakın alttan girdim, üstten çıktım. Şu kadar bir ip bıraktım. Kısa bir ip bıraktım, tuttum. Yine aynı yerden giriyorum. Üstten çıkıyorum. Aynı yerden. Aynı yerden geri çıktım. Şöyle istediğiniz yere göre ayarlayıp ben biraz şöyle önden olsun istiyorum. Ve çekiyorum. Şöyle çektikten sonra hemen bir ilmek altından, bu sıranın üstünden, yine yandan bir yerden değil, girip alttan çıkıyorum. Ve çekiyorum. Şu iki ipi birbirine düğüm yapacağım. Şöyle diğerini de hemen yapıyorum yanına. Bakın şuradan hala ipim burada. Şuradan şöyle giriyorum. Yandan şöyle bir iki yandan çıktım bakın. O hala orada. Bu kısımdan gireceğim yine. Üstten çıktım bakın. Netle canım. Çıktım. Yine aynı yerden giriyorum. Üstten çıktım. Bir arkadan gireceğim. İsterseniz bir önden de girebilirsiniz. Yine şu kısımdan ipimin, düğüm ipimin olduğu yerden çıkıp çekiştirip ikisini düğümlüyorum. Bunu istediğiniz renk yapabilirsiniz. Size kalmış. Ben şu an yanında pembe vardı. Pembeyle yaptım o yüzden. Kırmızıyla da yapabilirsiniz. Kahverengiyle de, açık pembeyle de, hepsiyle yapabilirsiniz. Evet, bütün ayakları bu şekilde yapıyoruz. Şu şekilde ipimi alıyorum bakın. Dışarı doğru değil de elyafın içine doğru çekip bırakıyorum. Bakın şu şekilde bir pati. İsterseniz bu kadar çekmeyip, çok fazla çekmeyip, yok etmeyip ipin rengini de belli edebilirsiniz. Renk katabilirsiniz ya da 3-4 defa üstünden geçip düğümledikten sonra tekrar üstünden geçip burada bir renk kalmasını sağlayabilirsiniz. Çok az bir renk verdi zaten. Şimdi bütün ayakları yapacağım, sonra kafaya başlayacağım. Evet, şimdi kafaya başlayacağım. Şöyle ipim bu kadar kaldı. Hala ilk başladığım bütün ipimle devam ediyorum. Hala bitmedi. Kafaya da bununla başlayacağız. Büyük ihtimal kafayı da örer. Kuyruk ve kulak için ekstra ip gerekebilir duruma göre. Belki de yetebilir. Ama şimdi başlayalım. Sihirli halkamı yapıyorum. Bir tane sabitledim sihirli halkama. 6 tane ilmek başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane ilmek başladım. Sihirli halkamı kapattım ve evet, ilmek belirleyici kullanacağım. Sıra başımı belirleyeceğim. İlmek kaydırma yapmayacağım. Yani öyle yapacaktım ama vazgeçtim. Şimdi ilmek belirleyicimi taktım. 6 tane ilmekten sonra birinci sıradayım şu an. Birinci sıraya başladım. Her ilmeğin içine 2 tane örüyorum. Yani 6 tane arttırma yapacağım. Şuraya girebilirsem. Girdim. 6 ilmeğim var. 6 tane arttırma yapacağım. İkinci arttırmam. Üçüncü arttırmam. Dördüncü. Beşinci ve sonuncuyu yapıyorum. Evet, ipimi bir yukarı aldım şimdi. İkinci sıraya geçtim. İkinci sırada bir ör, bir arttır yapacağız. Sıra boyunca 6 defa bir ör, bir arttır yapıyoruz.
bir ör, bir artır, bir ör, bir artır. Evet, ikinci sırayı da tamamladım. Şimdi üçüncü sıradayım. Sıra başı ipimi aldım yine. 2 ör, bir artır yapıyoruz üçüncü sırada. 6 defa arttıracağız yine. 1 2 Evet, üçüncü sırayı tamamladım arkadaşlar. 24 ilmeğe ulaştım. 6 12 18 24, 6 tane arttırdım. 24 ilmeğim var şu an. Dördüncü sıradayım. Dördüncü sırada 3 ör, bir artır yapacağız. 1 2 3 ördüm, bir arttırıyorum. Sıra boyunca 3 ör, bir artır yapalım ve 5. sıradan devam edelim. Evet, 4. sırayı tamamladım arkadaşlar. 24 ilmeğim 30'a çıktı. Şimdi 5. sıradayım. 5. sırada sıra boyunca 4 ör, bir artır yapacağız. 1 2 3 4 ördüm. Bir tane arttırıyorum. Sıra boyunca bunu yapalım. 6. sıradan devam edelim. 3 4 Evet, 5. sırayı 4 ör, bir artır şeklinde tamamladım. İlmek sayım 36'ya çıktı arkadaşlar. Şimdi 6. sıradayım. 6. sırada 5 ör, bir artır yapacağız. 5 tane örüyorum. 1 2 3 4 5 tane ördüm, bir tane arttırıyorum. Sıra boyunca bunu yapalım. 6. sırada sıra boyunca 5 ör, bir artır yapalım. 7. sıradan devam edelim. Evet, 6. sırayı 5 ör, bir artır şeklinde tamamladım. İlmek sayım 42'ye çıktı. Şimdi 7. sıradayım. 7. sırada 6 ör, bir artır yapacağız. 6 1 2 3 4 5 6 ördüm, bir tane arttırıyorum. 7. sırayı 6 ör, bir artır şeklinde tamamlayalım. 8. sıradan devam edelim. Evet, 7. sırayı 6 ör, bir artır şeklinde tamamladım. İlmek sayım 42'den 48'e yükseldi. 12 18 24 30 36 42 48, evet. Şimdi 8. sıradayım. 8. sırada 7 ör, bir artır yapacağım. Sıra boyunca 1 2 3 4 5 6 7 ördüm, bir tane arttırdım. Sıra boyunca 7 ör, bir artır yapalım. 9. sıradan devam edelim. Evet, 8. sırayı 7 ör, bir artır şeklinde tamamladım. İlmek sayım 48'den 54'e çıktı arkadaşlar. Şimdi 9. sıradayım. 9. sırada 8 ör, bir artır yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ördüm, bir tane arttırıyorum. 9. sırayı 8 ör, bir artır şeklinde tamamlayalım. 10. sıradan devam edelim. Evet, 9. sırayı tamamladım arkadaşlar. İlmek sayım 60'a çıktı. Şimdi 10. sıradayım. 10. sırada 9 ör, bir artır yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, bir tane arttırıyorum. 10. sırayı da bu şekilde tamamlayalım. 11. sıradan devam edelim. Evet, 10. sırayı tamamladım arkadaşlar. 9 ör, bir arttır şeklinde. Sonrasında 15 sıra boyunca düz ördüm 66 ilmeğimi. 11. sıradan 25. sıraya kadar düz ördüm. Sonrasında 10. sıradan sonra söylemiştim ama videonun o kısmı kaydolmamış. O yüzden şimdi söylüyorum. 9 ör, bir artır yaptıktan sonra 10. sırada 11. sıradan 25. sıraya kadar düz bir şekilde tam 15 sıra boyunca örüyorsunuz. Şimdi 26. sıradan ben devam edeceğim. Devam etmeden önce gözleri takalım. Bir tanesini taktım şöyle.
Hemen diğerini de söyleyeyim yerini. Şöyle aşağı doğru tutuyor, yani ters bir şekilde tutuyorsunuz. Aşağı kısımdan sayacağız. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ve 11. sıranın arasına takacağız. 10 ve 11. aşağıdan 10 ve 11 arası. Şu arada da rastgele bir yere takın. Bir tanesini 10. sıra 10 ve 11 arasına. Diğerini de ona göre sayın. Şuradan diğer gözden ilmekleri sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'den sonra hemen oraya takacağım. 8 ile 9 arasına diğer gözü de. Hemen aşağıdan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir üste takmam lazım. Şu şekilde tığınızla oraya bir göz için yer açın. Sonrasında gözü takın. Tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. 10 ve 11 arasına. Buradan da 8 tane sayıyorsunuz. 8.'den sonraki yere, boşluğa gözünüzü takıyorsunuz. Evet, gözü takıyorum şimdi ben. Takayım, öyle devam edeceğim. Evet, gözleri taktım, kilitlerini taktım. Şimdi azaltmalara başlıyorum. En son 25. sırayı örmüştüm. 66 ilmek. Şimdi 26. sıradayım. 26. sırada 9 ör bir azalt yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane ördüm. Bir tane azaltıyorum. Sıra boyunca bunu tekrarlıyoruz. 9 ör bir azalt yapıyoruz sıra boyunca. 27. sıradan devam edelim. Evet, 26. sırayı tamamladım arkadaşlar. 9 ör bir azalt şeklinde. Şimdi 27. sıradayım. 60 ilmeğim kaldı. 27. sırada 8 ör bir azalt yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bir tane azaltıyorum yine. Sıra boyunca 8 ör bir azalt yapıyoruz. 28. sıradan devam edelim. Evet, 27. sırayı tamamladım arkadaşlar. İlmek sayım 6 tane daha azaldı. 54 tane ilmeğim kaldı. Şimdi 28. sıradayım. 28. sırada 7 ör bir azalt yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane ördüm. Bir tane azaltıyorum. Sıra boyunca 28. sırada sıra boyunca 7 ör bir azalt yapıyoruz. Yeni sıradan devam edelim. Evet, sıramı tamamladım arkadaşlar. Şimdi 29. sıradayım. 29. sırada 6 ör bir eksilti yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane eksiltiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sıra boyunca 6 ör bir eksilti yapalım. 30. sıradan devam edelim. Evet, şimdi 30. sıradayım. 30. sırada 5 ör bir azalt yapacağız. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 ördüm. Bir tane azaltıyorum. Bu sıranın sonunda 36 tane ilmeğimiz kalacak. Sıra boyunca 5 ör bir azalt yapalım. 31. sıradan devam edelim arkadaşlar. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi 31. sıradayım. 31. sırada 4 ör bir azalt yapıyoruz sıra boyunca. 1, 2, 3, 4 ördüm. Bir azaltıyorum. Sıra boyunca 4 ör bir azalt yapacağız. Sıra sonunda 30 tane ilmeğimiz kalmış olacak arkadaşlar.
32. sıradan devam edelim. Evet, sıramı tamamladım. Şu an 30 tane ilmeğim kaldı arkadaşlar. Önce son bir azaltmamız kaldı. Ondan önce için dolduralım. İyice küçüldüğü zaman doldurmak zorlaşıyor. Şimdi doldurursanız daha rahat edersiniz. İsterseniz bekleyin. Yani bir sıra kaldı zaten. İçini doldurayım. Oradan devam edeyim. Evet, şimdi son sıradayım. İçini biraz doldurdum. Son bir sıra 3 ör bir azalt yapıyoruz ve sonra dikiş payı bırakıp keseceğiz. 3 ör bir azalt yapıyorum. 1 2 3. Sıra boyunca 3 ör bir azalt yapalım. 24 tane ilmeğimiz kalması gerekiyor. Boyunda da 24 bırakmıştık. Kafada da 24 bırakacağız. Göz şekillendirmesi burun yapımıyla devam edelim. Evet, kafayı boynu tamamladım arkadaşlar. 3 ör bir eksilti yaptım. Dikiş payı bıraktım. Bakın şöyle kestim. Şimdi gözleri işlemesini yapacağız. Burnunu ve ağzını yapacağız. Evet, şuradan bakın beyaz ipimi taktım şöyle. Hava kapalı olduğu için çok net çıkmıyor bugün. Onu da belirteyim. Şöyle girdim gözün alt kısmından. Şöyle çıkıyorum arkadaşlar. Tam gözün altından çıkamadım. Şimdi ayarlayacağım orayı. İpim kalıyor. Bakın şöyle gireceğim. Şuradan çıkacağım hemen gözün dibinden. Şöyle girdikten sonra üstünden çıkıyorum. Bakın üst kısımdan. Görünüyor zaten. Yine bir netleyeyim. Diğer gözden o kısma gidiyorum yine. Şöyle şuraya denk geliyor. Bakın şöyle beyazı oluştu. Bu farklı bir renk yapıyorsanız bunu beyazı kesinlikle yapın. Hani beyaz olduğu için bunu yapmayalım diyebilirsiniz ama başka bir renk yapıyorsanız kesinlikle bunu yapın. Şuradan giriyorum yine. Şöyle gireceğim ve bitti. Şuradan çıkayım. Beyazı bu kadar. Siyahla devam edeceğiz zaten. Bunu başka renk yapıyorsanız diye gösterdim ama beyaz yapıyorsanız da yapın. Hani gözüm çerçevesi olsun. Yine aynı yerden çıkıp düğümleyeceğim onu. Buradan girme sebebim buraya kulak geleceği için şimdi düğüm atacağız oraya. O gözükmeyecek. Hani buradan girme sebebim o. Alttan yaparsanız biraz kayma olabilir. Buraya düğümleyin. Bunu zaten buraya kulak dikilecek. Şöyle düğümümü attım. Şimdi beyaz iple işim bitti. Daha sonra belki yüz şekillendirme yaparım. En son bakacağım ona artık ihtiyacı var mı kedinin. Ona göre yapacağım yüz şekillendirmesini. Şimdi siyah ipimi takıyorum. Siyah ipi de aynı şekilde şuradan yine gireceğim. Şöyle gözün bakın şöyle üst kısmından şuradan çıkıyorum. Bir odaklayalım. Hemen yanından arkadaşlar. Çok uzaklaşmadan. İpi tuttum bakın tek elimle. Şöyle şu kısımdan gireceğim geri. Bakın bir yandan. Hemen birinci. Hemen dibindeki değil. Bir yanından giriyorum. Ve şöyle üstten bir yerden çıkacağım. Kedinin şöyle bir gözü oldu. Şuradan gireceğim tekrar. Bakın hemen karşısından şu çizgi hizadan takip edip şuradan çıkıyorum tekrar. Şuraya. Diğerinde aynı şekilde. Zaten ikisi aynı hizadalar. Bakın aynı sık iğne sırasının üzerindeler. Hemen karşıdan da oraya şuraya bir yana girip yine üstten girip şu ipin yanından çıkıp düğümleyeceğim arkadaşlar. Bu kadar. Burnunu da yaptıktan sonra yüz şekillendirmeye ihtiyacı olursa orada tekrar beyaz iple bir yüz şekillendirme yaparız.
Şuradan çıkabilirsem aynı yerden. Evet, çıktım. Buraya düğümlüyorum bunu. Şimdi burnunu ve ağzını yapacağız arkadaşlar. Bunlar burada kalsın. Şimdi bunları yok edeceğim. Sonra da üzerine kulak dikeceğim zaten. Bunlar burada kalmayacaklar. Tamam, şimdi pembe ip takacağım. Evet, pembe ipi de şuradan, bunun karşı hizasından bakın şuraya gireceğim. Buraya bağlayacağım bu ipi. Hatta buraya bağlamayayım. Şu alta bağlayayım arkadaşlar. Ya da dur şöyle. Şuraya bağlıyorum bu ipi. Kulak kapatacak zaten. Alta yapacaktım ama geri vazgeçtim hemen. Çünkü boynu direkt dikeceğiz. Yani sıranın üstüne dikeceğiz. Kaydırma falan yapmayı düşünmüyorum bir üstte. Şimdi buradan gireceğim. Hemen göstereceğim yerini. Öncelikle şöyle bir yerden çıkıyorum. İğnem kısa olduğu için siz direkt yerinden de çıkabilirsiniz. Ben şimdi söyleyeyim önce. Şöyle şuradan bakın. Bir iki tane bıraktım. Bir iki tane bıraktım. Hemen şurası. Evet, gözün alt bitiş sırası bakın. Gözün alt bitiş sırası. 2 tane bu gözden, 2 tane de bu gözden bıraktım. Boşluk ve oraya girdim. Şimdi bu şekilde burayı iyice burun ortaya çıkana kadar geçeceğiz arkadaşlar, hızlı hızlı. Evet, şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Şöyle şu kısımdan gireceğim. Şöyle ortasından çıkacağım burnun. Hatta şöyle önce ağzını yapalım, durun. Şu kısımdan girdim. Şöyle çıkayım önce, sonra tarif edeyim. Bakın şöyle gözün bitme sırasından hemen 1 2 3 sıra aşağıya girdim. Diğerini de aynı şekilde bitme sırasının bir yanına girelim. Şöyle, çünkü sık iğneler kayarak gittiği için ağzı kısa kalır burada. Şuradan bir, bu taraftan bakın, bitme sırası değil, bir yanından aynı sıraya giriyorum. Bakın aynı sıra üzerinden girdim. Şöyle aşağıdan, ortadan çıkacağım. Bakın şöyle ağız olacak. Aynı girdiğim yerden çıkıyorum. Ve şöyle burnun tam şöyle ortasından çıkmam lazım. Şöyle çıktım mı? Evet, şimdi bunu da şu alt kısma gireceğim, aynı yere, ve bitiriyorum. Buradan giriyorum. Şuradan çıkacağım ve şu ipin yanına geleceğim arkadaşlar. Başka hiçbir şey yok. Bakın şöyle. Ağız ve burnu da tamam. Gözlerini düzelteceğim şöyle. Şu biraz çekiştireceğim, oradan düzelteceğim. Böyle. Ağız da tamam. Şuradan gidip bu ipin yanına gidiyorum. Ve bu kadar. Evet, şimdi yüzü gözü tamamladım. Bakın ipleri içeri aldım. Şu şekilde. Beyaz ipini tekrar bağladım. Daha sıkı yaptım açılmaması için. Şimdi kulağını yapacağız arkadaşlar. Şöyle, isterseniz bu beyaz kısmı pembe kısmı yapmayabilirsiniz. Ya da hangi renk yapıyorsanız ona göre bir renk ekleyebilirsiniz. Ben boynuna da pembe bir tasma yapacağım için kulaklarına pembe kullanmaya karar verdim. Parçaymış bu. Şimdi beyaz ip ve pembeden öreceğim. Beyaz ipimi alıyorum ve başlıyorum arkadaşlar. Beyaz ipim hala bitmedi. Bakın hala var. Şöyle göstereyim. Yani bir ip yetiyor gayet. Şimdi sihirli halkamı yaptım. Kulak için kulağa başlıyorum. 6 tane sık iğne örüyorum beyaz ipimle.
3 4 5 ve 6 tane ördükten sonra sihirli halkamı kapattım ve ilmek kaydırma yapacağım arkadaşlar. İp kullanmayacağım, belirleyici kullanmayacağım. İlmek kaydırma yaptım, bakın. Bir zincir çektim ve birinci sıradayım. Birinci sırada bir ör bir artır yapıyorum. Bir ör bir artır, bir ör bir artır. 3 tane ilmek arttırmış oldum birinci sırada. İlmek sayım 6'dan 9'a yükseldi şu an. Ve yine sıra sonuna geldim. İlmek kaydırma ile birleştiriyorum ve bir zincir çekiyorum. Şimdi bir sıra düz öreceğim arkadaşlar. 9 sık iğneyi ikinci sırayı 9 sık iğne olarak örüyoruz. Evet, ikinci sırayı tamamladım arkadaşlar. Evet, şimdi üçüncü sıradayım. Üçüncü sırada 2 ör bir artır yapacağız arkadaşlar. 1 2 ördüm, bir arttırıyorum. Evet, bu sırayı bir sıra düz örüyoruz. 12 ilmeğimiz var şu an. Evet, ilmek kaydırmamı yaptım. Yeni sıraya geçtim ve bir zincir çektim. Şimdi 3 ör bir artır yapacağım. Kaçıncı sıradayım? 1 2 3 4 5. sıradayım. 1 2 ve 3. Bir tane arttırıyorum. Sıra boyunca 3 ör bir artır yapıyoruz. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi 6. sıradayım. 6. sırada pembe dahil olacak şimdi. Şu an 15 tane ilmeğim var arkadaşlar. Örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane ördüm. 7.'yi aldım beyazla. Pembe ile çekeceğim arkadaşlar. 7.'yi pembeyi dahil ediyorum. 7. ilmeğimi pembe ile çekiyorum. Bakın, pembe ile çektim. 8.'yi pembe ile öreceğim. Şöyle tekrar beyaza geçtim, bakın. Sadece bir tane pembe ile ördüm. Beyaza geçtim ve geri kalan ilmeklerimi beyazla tamamlıyorum. Evet, ilmek kaydırmamı yaptım ve bir zincir çektim. Şu pembeyi bağlayalım, iki pembe ipi birbirine. Evet, tamam. Evet, şimdi 7. sıradayım arkadaşlar. 7. sırada artırma yapacağım. 4 ör bir artır yapıyoruz. 1 2 3 4. Bir tane arttırıyorum. Şimdi bir tane ördüm. Birincideyim şu an. Pembe ile çekeceğim arkadaşlar bunu. Birinciyi örmüştüm zaten. Pembe ile 2'yi örüyorum. 3'ü örüyorum. 4'üncü ördüm. Kusura bakmayın, 4'üncüyü ördüm. Sesim gitti. 4'üncü ördüm. Artırmayı beyazla yapacağım. Bir saniye. Evet, şimdi beyaz ipimi alıyorum. Bakın, artırmamdan sonra 1 2 3 4'ü tamamladım. Şimdi artırmamı beyazla yapacağım bu yüzden. Çünkü pembe ile 3 tane örmem gerekiyordu burada. Şunun içine giriyorum. Sıradaki ilmeğime giriyorum. Bakın, hala pembe var. Beyazımı alıyorum. 2 tane artırmamı yaptım. Tekrar 1 2 3 ve 4 tane ördüm. Bir tane arttırıyorum. Sıra bu şekilde arkadaşlar. 4 ör bir artır yapıyoruz bu sırada ve 3 tane de pembe örmemiz gerekiyor arada. O kısma gelenleri
Ona göre örüyoruz. Yani hangi renge denk geliyorsa o şekilde örerek artırmamıza devam ediyoruz. Şimdi 3 tane yapmışız. Diğer sırada 5 tane yapacağız. Ona göre artırma yapacağız. Şimdi bu sırada da 5 ör 1 artır yapacağız. Evet, ipimi aldım. Şimdi başlıyorum bakın. 1 2 kaçıncı sıradayım? 1 2 3 4 5 6 7 8. sıradayım. 2 3 4 ve 5. 5 oldu bakın. Bir tane arttırıyorum. 1 2 artırmamı yaptım. Şimdi bu artırmayı, ikinci arttırmayı pembeyle çekeceğim arkadaşlar. Çünkü pembeye geçmem gerekiyor. Evet, artırmanın sonunda pembeyle alıyoruz. Sonra örmeye devam ediyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Bakın 5.'yi de şöyle aldım. Sonrasında beyazla artırma yapacağız. Artırmasını beyazla yapacağız burada. Şöyle. Çok sıkmayın şu kısmı. 1. Bunu artırma yapıyoruz. 1 2. Şimdi son bir artırmamız daha var. 1 2 3 4 5 ve sonuncuyu arttırıyorum. İlmek kaydırmamı yaptım ve yeni sıraya geçtim. Evet, şimdi bir sıra düz öreceğiz arkadaşlar. Artırma eksiltme yok. Bir sıra beyaz olan kısımları beyazla, pembe olan kısmı pembe ile öreceğim. Şöyle ördüm orayı. Bakın son beyazımı aldım. Son beyazımı beyazla aldım. Pembe ile çekerek üst kısmını kapatarak devam ediyorum örmeye. Sıra sonuna kadar pembe olan kısmı pembe ile, beyaz olan kısmı beyazla örelim ve diğer sıradan devam edelim. Evet, pembe de sona geldim arkadaşlar. Pembeyi sonuncuyu alıyorum bakın. Bunu da beyazla çekerek devam edeceğim. Ay pardon, yanlış ip almışım. Beyazla çekeceğim. Ve örmeye devam edeceğim sıra sonuna kadar. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi yeni sıradayım. Bu sırada 6 ör 1 artır yapacağız. Yine 2 3 4 5 ve 6 yaptım. Artırmamı yapıyorum. 1 ikinci artırmayı yaptım. Bakın beyazla değil pembeyle kapatacağım artırmanın sonunu. Bakın beyazla yaptım. Örmeye devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 tane ördüm. 7.'yi beyazla örüyorum arkadaşlar. Ve artırma yapacağım. 6 ör 1 arttır diye 6 tane ördüm. 7.'ye artırma yaptım. Şimdi son bir artırmam kalıyor. 1 2 3 4 5 ve 6. Bir tane daha arttırıyorum. Ve ilmek kaydırmayla yeni sıraya geçiyorum. Şimdi pardon. Şimdi yeni sıradayım. Son sıram bu benim. 7 ör 1 arttır yapacağım ve bitireceğim. 2 3 2 3 4 5 6 ve 7 ördüm. Bir tane arttırdım. Artırmanın ikincisini her zamanki gibi pembeyle alıyoruz. Ve örmeye devam ediyorum bakın. 1 2 3 4 5 5 6 ve 7.'yi de ördüm. Artırmamı beyazla yapacağım arkadaşlar. 1 ve 2. Son 7 ör 1 artırımda yapacağım. Ve dikiş payı bırakarak keseceğim beyazla. Evet, şimdi bir tane daha arttırdım ve bitiriyorum. Ve bitti. İlmek kaydırmamı yaptım ve kesiyorum. Şöyle bir dikiş payı bırakacağım şu kadar.
pembeyi de kesiyorum. Pembeyi şuradan şöyle şuraya düğümleyeceğim. Şöyle şu ipe. Bakın bir zincir çektim. Oraya düğümledim. Bir üstte bir tane daha yapacağım, ondan düğüm. Şöyle birkaç zincir çekerek buraya düğümleyin onu. Bu kadar bu. Şimdi kulakları dikelim. Evet, kulağın birini diktim. Diğerini beraber dikelim. Şöyle ipimi taktım iğneye. Şu şekilde bakın. Yan kısma geliyoruz. Şöyle ipimi çıkarıyorum yandan. Çok çekmeyin. Şöyle kalması yeterli. Şöyle yerleştirdim. Bakın tam hizasına. Şöyle bakabilirsiniz. İstediğiniz yere dikebilirsiniz. Daha bitişik de dikebilirsiniz. Size kalmış. Ben şu şekilde ortadan bakın. 1, 2, 3, 4 tane atladım. Dikiyorum. 2'ye 4 tane atladım. Buraya dikeceğim bunu. Şöyle girdim bir tane. Şimdi şöyle dikeceğim buraya bunu. Şöyle. İkinci sıradan dikiyorum. Bakın şu kısımdan. Gözükmüyor galiba. Birinciden değil. Şu ikinci kısımdan dikeceğim. Bütün ilmeklerimi oradan alacağım. Yani o sıradan alacağım. Bakın şöyle ip oradan alacağım. Bu şekilde etrafını dikelim. Şöyle bir o kısımdan bir o kısımdan alarak şöyle bakın, çok ayrık değil, şu şekilde kapatıyorsunuz. Şöyle bir dikim yapıyorsunuz. Şöyle bakın, 1 2 3 4 5 6 sıra. 1 2 3 4 5 6. sıra. Yani şuraya bitirmiş olmamız lazım diğer ucunu. Ona göre ayarlayarak elinizde şöyle tutarak şöyle 6. sıraya denk getirip tutun. Tekrar sayalım. 2 4 6. Şuraya denk getirip elinizde tutarak şöyle dikebilirsiniz etrafını. Ne? Evet, şöyle diktim bakın. Şimdi ön kısımlarını dikeceğim biraz. Şunu buradan açıp içine alacağım arkadaşlar. Orada kalmayacak. Evet, biraz da şu kısımları bakın şöyle ikinci, üçüncü sıradan buraya dikiyorum. Şöyle biraz eğimli olması için kulağın. Şöyle. Buradan gireceğim şimdi. Şöyle iç kısmını da birkaç dikeceğim. İç kısmı böyle de kalabilir. Şu kısmı diktiğiniz zaman hatta orayı bırakalım. Direkt üst kısma geçtim bakın. Üst kısmı tekrar alıyorum şöyle. Buraya birkaç kez dikeceğim burayı. Evet, tamam, böyle bakın şöyle birbirine daha yakın olmasını istiyorsanız yani üst kısmına dikebilirsiniz. Şöyle kulaklarımız tamam, yeterli. Hemen bunu buraya düğümlüyorum. Şöyle arka kısma geçeceğim, düğümleyeceğim şuraya ve içine çekeceğim bunu.
şöyle içine çekeceğim. Diğerini de çekeceğim içine. Evet, şöyle bakın, arkadan şöyle gözüküyor kafası. Önden şöyle gözüküyor. Evet, şimdi şöyle bunu buraya dikeceğiz arkadaşlar. Önce şurayı bolca konuşamadım yine. Bolca doldurmanız lazım. Bunu doldurup devam edeceğim. Evet, biraz doldurdum bakın. Şöyle boynu arkaya doğru oldu benimki. Belki sizinki düz duruyordur. Onu bilemem. Benim şuradaki dikiş biraz sıktığı için arkaya çekmiş galiba. Bunu şu şekilde dikeceğim arkadaşlar. Arka kısmı üst dikişlere denk gelecek. Yani üst bitimine denk gelecek. Ön kısmı da şuradan 3. sıraya falan dikeceğim. Yani şu şekilde düz bir şekilde bunu buraya dikeceğim yani. Şöyle. Hemen başlayalım. Şu an arka taraftayım. Arkadan şöyle başlıyorum bakın. Rastgele bir yerden şöyle kamerayı daha ayarlayayım şöyle. Girdim şimdi buradan. Şimdi arkadayım bakın, şöyle göstereyim. Bunu şuradan gidip öne geçeceğim. Tam karşısına. Kaçıncı sıra denk geldi? 1, 2, 3, 4. sıra denk geldim. Önce ön tarafı dikmeye karar verdim. Yamuk olmaması adına. Şöyle içine doğru girdirdim bakın o çıkıntı kısmını. Kafadan ilk sıraya dikeceğiz. Yani şuradan boyundan 4. sıraya dikeceğiz. Şöyle başlıyorum. İsterseniz yan da dikebilirsiniz. Yani yana bakan bir kere de yapabilirsiniz. Ben tamamen düz dikeceğim. Şu kısa ipi alabilirsem bir ayarlayacağım. Tamam. Şöyle 4. sıradan buraya sabitleme yapıyorum şu an arkadaşlar bunu. Arkaya doğru şöyle 3'e geçeceğim. Bakın şimdi 3'e geçtim. 3. sıraya geçtim şöyle. Şu kısma kadar gelmemiz yeterli. Şimdi buradan şöyle çekiştireceğim. Tekrardan şu kısma gideceğim. Bakın. Orayı da yapacağım aynı şekilde. Bakın şuraya geldim. İpinizi çekin biraz. Şöyle boyuna geldim tekrardan. Bura hala 4. sıraya. Bakın şöyle. Şöyle alıyorum burayı da. Evet, şimdi 3. sıraya geçtim. Bakın şöyle. Bakın şu şekilde sabitledim. Bir sıra daha alta dikebilirsiniz. İstiyorsanız. Şu arka kısmı henüz boş bıraktım. Buradan biraz elyaf dolduracağım içine. Ve artık tamamen düz bir şekilde yaparak kapatacağım.
Evet arkadaşlar, diktim şöyle. Göstereyim. Boynunu. Evet, şimdi boynunu düğümleyeceğim. İsterseniz bir sıra daha şuradan dikebilirsiniz şöyle. Daha basık istiyorsanız, hani kafayı şöyle istiyorsanız onu da yapabilirsiniz. Ben düğümleyeceğim şimdi. Son olarak kuyruğunu yapacağız arkadaşlar. Sihirli halkamı yapıyorum. 6 tane ilmek başlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 tane ilmek başladım. Sihirli halkamı kapatıyorum ve örmeye devam ediyorum. Bir ör bir artır yapacağım. Şu an birinci sıradayım. Bir ör bir artır. 3 defa yapmış olacağım. Yani ilmek sayım 6'dan 9'a çıkacak. Şimdi sonuncuyu arttıracağım. Şimdi burada sıra belirleyici koyacağım arkadaşlar. Şöyle koyuyorum. Bundan sonra tam 45 sıra boyunca 9 ilmeği öreceğiz. Ama önemli kısmı şu: örerken bir taraftan da içine doldurmanız gerekiyor. En sona bırakmamanız gerekiyor. Mesela bir 10 sıra ördükten sonra doldurun. 10'ar sıra 10'ar sıra doldurursanız sorun yaşamazsınız. Şöyle ben tamamladıktan sonra göstereceğim. Evet, ben bitirdim. İlmek kaydırma yaptım ve dikiş payı bırakarak kestim. İçine çok fazla değil, hafif hafif doldurdum. Şu kısmı çok sert doldurdum. Elinizle böyle şekilde verebilirsiniz. İçine kablo da koyarsınız, daha rahat şekil verirsiniz. Ben bunu bu şekilde dikeceğim buraya. İsterseniz şu şekilde dikebilirsiniz. Ama ben böyle dikeceğim. Hemen bunu da dikelim. Evet, şöyle koydum buraya. Evet, şöyle kuyruğunu da diktim. Kelimiz tamam arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Arkadan. Şimdi boynuna bir tasma yapacağım. Onu da çekeceğim, kısa bir video. Pembe ipi kullanacağım yine. İsterseniz farklı bir renkte kullanabilirsiniz. Evet, şöyle pembe ipimi aldım. Zincir çekerek başlayacağım. Şöyle bir tane sabitliyorum arkadaşlar. 42 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. Evet, 42 ilmeği zincire ulaştım. Şimdi 7 tane sayıyorum. İkinciden 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7'ncinin içine girdim. Bir zincir aldım ve ilmek kaydırma yaptım, bakın. 2 tane zincir çekiyorum ve trabzan yapıyoruz. Buradan sonra trabzan örerek başlıyorum. Her ilmeğin içine 2 tane trabzan öreceğim. Evet, sıra sonuna kadar her ilmeğin içine 2 tane trabzan öreceğiz. Evet, hepsinin içine ikişer tane örüyoruz. Sıra sonunda görüşelim. Evet arkadaşlar, şu şekilde bakın. Kalan 35 ilmeğimin her birinin içine 2 tane ördüm. Burada düğme yeri yapmıştık gördüğünüz gibi. Buraya bir tane düğme diktim. Diğer uca, bitirdiğim uca. En sona geldim. Zincir çekip kopardım artık. İpi de içine çektim ipi ve yok ettim. Düğme diktim buraya. Şu şekilde yaptım. Şöyle bir tane çiçek ekledim. O çiçeğin yapılışını da göstereyim size. İsterseniz isimlik de yapabilirsiniz. Kalp de yapabilirsiniz. Yani aklınıza ne gelirse, eliniz neye yatkınsa onu da yapabilirsiniz. Kalp yapıp üstüne kendinize isim koyup onu da işleyebilirsiniz. Ben çiçek yapmayı tercih ettim. Şimdi onu göstereyim size. Şöyle takayım, nasıl durduğunu da göstereyim kedinin üzerinde.
Şöyle bakın, düğmeyi takı veriyorum. Bu kadar çıkarılıp takılabiliyor. İsterseniz direkt düğme yapmayıp buraya dikebilirsiniz de. Hiç uğraşmazsınız. Şöyle yine göstereyim. Odaklayayım. Şöyle. Bakın böyle bir duruşu var. Ben biraz yana yaptım. Şöyle isterseniz tam ortaya da denk getirebilirsiniz. Dikerken çiçeği. İsterseniz kalp de yapabilirsiniz. Hemen bu çiçeğin yapılışıyla devam edelim. Farklı bir renk de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben farklı bir renk yapmadım. Hep aynı renk kullandım. Sihirli halkamı yaptım. İçine 6 tane ilmek örüyorum. Beş ve 6. İpimi çektim. Şöyle ilk ilmeğin içine giriyorum bakın. Bir tane ilmek kaydırma yaptım. 2 tane zincir çektim. Başını doluyorum. Olduğum yere 1 2 3, yandakine geçtim şu an. 3 ve 4 tane aldım. Hepsini bir ördüm. 1 2 3 tane zincir çektim. Başını doluyorum. Hatta başını dolamıyorum, önce ilmeğimin içine girdim. Bir tane ilmek kaydırma yaptım. 1 2 zincir çektim, başını doluyorum. Aynı girdiğim yere 4 tane başını dolayıp alıyorum ilmeklerimi. Bakın 4 olduktan sonra hepsini bir çektim ve 1 2 3 tane zincir çektim. Hemen yanındakine yine giriyorum. İlmek kaydırmamı yaptım. 2 zincir çekiyorum. Yine 4 tane aynı yere başını dolayıp batıyorum. Hepsini tığımda bekletiyorum. Dördüncüden sonra hepsini bir alacağım. Bakın yanındakine geçtim 2 tane sıkışınca. Şöyle dördünü bir ördüm. 1 2 3 tane zincir çektim. Hemen yanındakine geçiyorum. Aynı yere bakın, battığımın yanına geçtim. 1 2 zincir çektim. 1 2 3 ve 4 tane yaptım. Hepsini bir kapattım. 1 2 3 oldu. Son kalan sık iğnemin içine giriyorum. İlmek kaydırmamı yapıyorum ve son bir tane de buraya yapacağım. Başını doladım. 1 4 tane yapacağız yine. Hep 4 tane. 2 3 ve 4 tane yaptım. Zincir çektim. 1 2 3'e tamamladım. Hemen ilk baştakinin içine giriyorum. İlmek kaydırmamı yaptım ve tamam. Şöyle arkaya doğru alıyorum ipimi. 1 2 3 4 5. İstediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz bunu. Şöyle çiçeğimiz hazır bakın. Buradaki gibi. Şöyle odaklayalım. İsterseniz beşli de yapabilirsiniz. Ben bunu beşli yaptım, bunu dörtlü yaptım. Daha minik oldu bakın. 5 tane de yapabilirsiniz ama 4 tane de yeterli arkadaşlar. Şöyle isterseniz bunu da bu tarafa takabilirsiniz. Şöyle ikili de yapabilirsiniz. Ben bunu da takacağım yanına. Bunu da şöyle bakın, 6 tane zincir çekiyorum. Şuraya yanına bir yere alt kısımdan şöyle göstereyim. Tığ ile girdim. Buraya sabitleyip düğüm atacağım. Başka hiçbir şey yok. Şöyle alayım ilmeği. Aldım. Ters oldu, durun. Ve içinden geçireceğim ve tamam. Bir zincir çektim ve hatta 2 zincir çekin, kopmasın. 2 zincir çektim. Şöyle elimle koparıverdim. Bunun ipi daha uzun olmuş. Onun ipini kısaltacağım, zincirini. Bakın şöyle. Onun zincirini hemen kısaltalım. Evet, şöyle taktım arkadaşlar. Şu alt kısımdaki ipi de şöyle biraz çekiştirip çok kısa olmayacak şekilde şöyle kesiyoruz. İyice dipten olmayacak şekilde. Ve tamam, bakın şöyle. Mısır. İsterseniz her tarafına da çiçek yapabilirsiniz. Şöyle son halini göstereyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah zorlanmamışsınızdır. Kanalıma abone olup yorum yaparsanız, beğeni yaparsanız sevinirim.